Seni burada bulacağımı biliyordum. Buraya nasıl geldin? Sana söylemiştim. Nerede olursan ol, seni bulur ve geri getiririm. Affet beni. Bunu yapmak zorundaydım. Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Mardin'den ayrıldıktan sonra Alya, İstanbul'da birkaç gün geçirir. Sürekli Cihan'ı, ona açıklama yapmadan ayrılmasını düşünür. Onun için en zor şey, ayrıldıktan sonra Mardin'de neler olup bittiğini bilmemesidir. Bu arada Cihan, kaçışının nedenlerini anlamaya çalışır. Meryem ile konuştuktan sonra, şantaj, Bora'nın tehditleri ve Alya'yı böylesine acı verici bir karar almaya zorlayan korkular hakkında nihayet tüm gerçeği öğrenir. Alya'nın neler yaşadığını anlayınca, kendi kızgınlığını artık düşünmez. Onun için tek bir şey önemli hale gelir. Onu bulmak. Cihan Alya'nın nerede olduğunu öğrenir öğrenmez hemen İstanbul'a doğru yola çıkar. Alya'yı bulmak o kadar da zor olmaz. İstanbul'a ilk kaçışından sonra her şeyin başladığı aynı setin yakınında oturuyordu. Cihan bir süre onu uzaktan izler. Gözyaşlarını görünce sonunda bugünlerde kendisini herkesten çok daha fazla cezalandırdığını anlar. Alya tanıdık bir ses duyup arkasına döndüğünde, ilk başta gözlerine inanamaz. Yaşanan her şeyden sonra, Cihan'ın gerçekten karşısında durduğuna inanmak imkansızdır. Ama bir anda tüm kelimeler anlamını yitirir. Ona doğru koşar ve Cihan, sanki tekrar kaybolacağından korkuyormuş gibi onu sıkıca kucaklar. Daha sonra ilk duygular biraz yatıştığında, birlikte kıyıda kalırlar ve sonunda açıkça konuşmaya başlarlar. Cihan Alya'nın gidişinin nedenini zaten biliyordur. Tehditleri Serhat ile olan hikayeyi ve Alya'yı kaçmaya iten korkuyu biliyordur. Bunu düşündükçe Alya'nın sevgisizlikten değil, tam tersine onu başka bir kayıptan koruma arzusundan hareket ettiğine daha da ikna olur. Alya için en acı verici şey, Cihan'ı kendi kaderini belirleme hakkından mahrum bıraktığının farkına varmaktır. Onu gelecekteki acılardan kurtardığına inanmıştı. Ama şimdi bunu yaparak sadece yeni acılar yarattığını görüyor. Cihan Alya'nın yıllardır hayatlarını mahvetmeye çalışan insanların sözlerine inandığını kabullenemez. Serhat'la ilgili hikayenin tamamen farklı bir gerçeği gizlediğine ve Alya'nın kasten en kötü senaryoya inandırıldığına ikna olmuştur. Buna rağmen Alya'nın korkusu tamamen kaybolmaz. Hala Bora'nın onlara zarar vermek için yeni bir yol bulmasından korkmaktadır. İşte o zaman Cihan, Alya'nın ayrılmasından sonra olan her şeyi anlatır. Alya meydandaki trajediyi, silah seslerini, Boran ve Şahin'in ölümlerini, o gün herkesi saran kaosu öğrenir. Duydukları onun için gerçek bir şok olur. Herkesin daha büyük bir felakete ne kadar yakın olduğunu fark eder. Onu en çok etkileyen şey, Deniz'in bu olaylara tanık olmuş olabileceği düşüncesidir. Ve uzun zamandır ilk kez, en azından bu dehşetten kurtulduğu için minnettar hisseder. Bu konuşmadan sonra, ayrılmasının asıl nedeni ortadan kalkar. Boran artık bir tehdit değil ve uzun zamandır hayatını yöneten korku yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor. Ancak Cihan onu Mardin'e dönmeye zorlamaya çalışmıyor. Son olayların onu ne kadar yıprattığını görüyor. Ne kadar acı çektiğini biliyor ve bu nedenle son kararı ona bırakıyor. Ve bu sefer Alya dönmeyi seçiyor, birlikte Deniz'i alıp Mardin'e doğru yola koyuluyorlar. Uçak kalkarken ve İstanbul yavaş yavaş gözden kaybolurken, yavaş yavaş düğün hakkında konuşmaya geri dönüyorlar. Her ikisi de yaşadıkları her şeye rağmen hala birlikte olmak istediklerini anlıyorlar. Dahası son olaylar, hayatı sonraya erteleyerek değerli zamanı kaybetmenin ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Ama şimdi gelecek vizyonları tamamen farklı. Ne Alya ne de Cihan büyük bir tören istemiyor. Meydandaki trajediden sonra, büyük bir kutlama fikri onlara yabancı geliyor. Onlar için asıl önemli olan düğün değil, evlilik, basit bir karar alırlar. Mardin'e döndüklerinde ve durum biraz sakinleştiğinde, gereksiz bir tantana olmadan, sessizce ilişkilerini resmileştireceklerdir. Şenlikli bir telaş olmadan, büyük bir kalabalık olmadan ve başkalarının beklentileri olmadan. Ve Alya başını Cihan'ın omzuna koyduğunda, ikisi de anlıyor. Bu sefer sadece aşık insanlar olarak değil, sonunda birbirlerini seçmiş iki insan olarak eve dönüyorlar. Alya ve Cihan'ın yaşadığı tüm olaylar, onları nihayetinde önemli bir farkındalığa götürdü. İlişkileri için en büyük tehlike düşmanlar, tehditler veya koşullar değil, duygularını gizlemeye ve kader kararlarını yalnız başlarına almaya zorlayan korkuydu.
Bu yüzden birbirlerine olan güvenlerini defalarca kaybettiler ve kaçınılabilir acılara neden oldular. Alya'nın kaçışı, sevgi eksikliğinden değil, Cihan'ı olası acılardan koruma arzusunun aşırı güçlü olmasından kaynaklanıyordu. Ancak bu hikaye, bir kişi yalnız hareket ederse ve sevdiklerine güvenmezse, en soylu niyetlerin bile trajik sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Alya Cihan'ı korumaya çalışırken aslında onu kendi kaderini belirleme hakkından mahrum bıraktığını fark etti ve Cihan da sevdiği kadının ne kadar korku ve sürekli mücadeleyle yıprandığını anladı. Cihan için bu hikaye, Alya'ya olan duygularının her türlü sınavdan çok daha güçlü olduğunun kanıtıydı. Hakarete, acıya ve hayal kırıklığına rağmen seçimini asla sorgulamadı. Onu aramaya, beklemeye ve hatta onu mutlu edecekse gitmesine izin vermeye hazırdı. Bu yüzden aşkı, sevdiği kadın için bir mücadele olmaktan çıkıp, onun seçimine saygı duyma isteğine dönüştü. Alya için dönüş, sadece Mardin'e dönüş yolculuğu değildi. Kendine dönüş yolculuğuydu. Sonunda tüm bu süre boyunca şehirden veya tehlikeden değil, kendi korkularından kaçtığını fark etti. Ve ancak Cihan'dan uzakta kaldığında, gerçek yuvasının belirli bir ev veya ülke değil, yanında korunduğunu ve sevildiğini hissettiği bir kişi olduğunu anladı. Meydandaki trajedi, tüm ailenin hayatında derin bir iz bıraktı. Boran ve Şahin'in ölümleri, Sadakat'ın acısı, Deniz için duyulan endişeler ve yıkılan planlar, her birini sonsuza dek değiştirdi. Ancak aynı zamanda, bu olaylar birçok eski çatışmaya son verdi ve herkesi gerçeğe gözlerinin içine bakmaya zorladı. Bu nedenle Alya ve Cihan'ın sessizce evlenme kararı özel bir anlam kazanıyor. Artık güzel bir tatil hayali veya düşmanlara karşı zaferin sembolü değil. Kayıplar, hatalar ve hayal kırıklıkları yaşamış, ancak her şeye rağmen birlikte kalmış iki insanın bilinçli bir seçimi haline geliyor. Aile kurma arzuları artık romantik yanılsamalara değil, karşılıklı güvene, desteğe ve zorlukların üstesinden birlikte gelme isteğine dayanıyor. Bu öykünün sonunda en önemli sonuca varıyorlar. Hayat asla mükemmel olmayacak, tehlikeler ve zorluklar tekrar ortaya çıkabilir. Ancak birlikte kaldıkları ve birbirleriyle dürüstçe konuştukları sürece, hiçbir dış güç onları bir zamanlar korku ve sessizliğin ayırdığı gibi ayıramaz. Bu yüzden Mardin'e dönüşleri geçmişe dönüş değil, her koşulda birbirlerini seçmeyi nihayet öğrendikleri yeni bir hayatın başlangıcıdır.